Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda hazır deri kitle günlük kullanabileceğiniz harika bir çanta hazırladım. Burada hasır modelini uyguladım çantamıza. Muhteşem bir çanta oldu. Gerçekten yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben burada hem tabanı ve aynı zamanda duvarla bir bütün şekilde aynı modelini yaptım. İlk önce dikdörtgen bir taban örüyoruz. Aynı modelden dikdörtgen taban hazırladıktan sonra duvar kısmını bir bütün halde örüp tamamlıyoruz ve daha sonra burada hazır kitimiz mevcut. Ben burada FY çanta aksesuardan aldım. Bir adet de raf ip kullandım. Nasrafya'dan kullandım. Burada hazır kitin içerisinde kapağı, kısa bir tane kulpu var ve bir tane de uzun askısı ve fermuarı var. Bu şekilde çantamız, bakın yakından göstermek istiyorum çantamızın. Bakın içine ben astar yaptım. Astar dak keten kumaş kullandım. 2 tane de cep yaptım. Daha önceki çanta videolarımda astar yapımını paylaşmıştım. Yine ben bu videonun açıklama kısmına da astar yapımının linkini ekleyeceğim. İsterseniz oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bakın harika bir çanta gerçekten. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi tarifimize geçelim. Çantamız için gerekli malzemelerimiz, ilk önce ipimden bahsetmek istiyorum. Ben burada rafya ip kullanacağım. Nasrafya'nın 100 gram ağırlığında bir ip. Renk kodu da D70 ve çantamızı örmek için tığ numaramız 4 milimetrelik bir tığ kullanacağım. Ve bir de çantam için bakın bu şekilde set halinde satılan bir deri kit kullanacağım. Burada kapağı, kısa bir tane kulpu, uzun askısı var, fermuarı bu şekilde set halinde satılıyor. FY çanta aksesuardan temin ettim. Ben burada yeşil rengini kullanacağım. İsterseniz ellerinde farklı renkleri de mevcut. Ben aldığım yerin linkini de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızın yapımına geçelim. İpimizi burada aldık. Yapacağımız model 2 ve katlar üzerinde oluşmakta. Yani zincir sayınızı 2-2 artırıp 2-2 azaltmanız gerekiyor. Ben toplamda 34 tane sık iğne yapacağım. O yüzden 35 tane zincir çekeceğim. İpimi burada aldım. İlk burada kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde toplamda 35 tane zincir çekelim. Zincirimi çektim. Şimdi zincirin ön tarafı burası. Şimdi arka tarafını çeviriyorum. Bakın artık arka tarafında duran çıkıntı ilmekler var. Şimdi bu noktalara batacağım. Bir önceki yani 34. zincirin bakın arkasındaki duran tek ilmeğe battım. İlmek çıkarttım ve 2 ilmeği ördüm. İlk sık iğnemi bu şekilde yaptım. Bir sonraki zincirin hep arkasındaki tek duran ilmeklerin içine batacağım. Tekrar ilmek çıkarttım ve ikisini bir ördüm. İkinci sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her bir zincir boşluğuna birer defa batıp sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim ve toplamda 34 tane burada sık iğnem olmuş oldu. Bu şekilde 2-2 ilmek sayınızı arttırıp 2-2 ilmek sayınızı azaltabilirsiniz. Ben 34 tane sık iğne ile modelimi başlayacağım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Kenarda burada bir tane zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce hemen zincirin dibindeki boşluğun içine buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi ikinci sık iğnenin içine tekrar battım. Buraya bir tane daha tekrar sık iğne yaptım. Şimdi modelimi yapacağım. Hemen bakın hemen dibinde bizim buradaki bir ve ikinci buradaki yaptığımız tam sık iğnenin dibindeki boşluğa batacağım.
İlk önce bir tane kısa sık iğne yaptık ve onun alt tarafındaki boşluğa da ilmek uzattım ve ikisini bir ördüm. Bir tane de üzerine uzun sık iğne yapmış oldum. Şimdi yanındaki, bakın kaldığım yerden devam ediyorum. Yanındaki boşluğu atladım. Bir sonraki ikinci boşluğun içine önce buraya bir tane normal kısa sık iğne yaptım. Şimdi tekrar alt tarafa uzun sık iğne yapacağım. Bakın tam bu yaptığımız sık iğnenin hemen dibindeki boşluğa batacağım. Bu noktaya battım. Tekrar ilmek çıkartıp ilmeği uzatıyorum ve ikisini bir ördüm. Tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Yanındaki bir tane atladım. Bir sonraki boşluğun içine ilk önce buraya normal bir tane kısa sık iğne yapıyorum ve şimdi hemen yaptığımız yerin bakın altında bir tane sık iğne var. Tam onun dibindeki buradaki boşluğa da batıp uzun sık iğne yapacağım. Hemen alt taraftaki boşluğa battım. İlmek çıkarttı. Bakın ilmeği uzatıyorum ve ikisini bir ördüm. Tekrar yanındaki bir tane atladım ve ikinci boşluğun içine önce buraya bir tane kısa sık iğne ve şimdi hemen altındaki boşluğa da buradaki bizim yaptığımız sık iğnenin dibindeki boşluğa da batıp buraya da bir tane uzun sık iğne yaptım. Bu şekilde bir tane atlayacağız. İkinci boşluğun içine buraya bir tane kısa sık iğne, hemen onun dibindeki boşluğa da batıp bir tane de buraya uzun sık iğne şekilde devam edeceğiz ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın sıranın sonunda 2 tane ilmek kaldı. Şimdi önce bir tane buraya kısa sık iğne yaptım. Hemen dibindeki boşluğa da uzun sık iğne yaptım ve burada son modelimi yaptım. Sıranın sonunda 2 tane burada sık iğne boşluğum kaldı. Şimdi bir tanesini atlıyorum. En sonuncu kenardaki boşluğa da buraya batıp ve bir tane normal sık iğne ile sıramı tamamlamış oldum. Bu şekilde ilk model sıramızı tamamladık. Şimdi bu şekliyle sizlere ölçü de vermek istiyorum. Tam 20,5 santim eninde bu şekilde ilk sıramı tamamladım. Bir üst sıra için kenarda bir tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. İlk önce sıranın başında bir tane sık iğne ile başlayacağım. Zincirin dibindeki ilk boşluğun içine buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi ikinci modeli yapacağız. İlk önce bir tane kısa sık iğne yapacağız. Sonra uzun sık iğne yapacağız. Onu yapmak için ilk önce kısa sık iğnemizi, bakın bir önceki sırada yaptığımız bizim uzun sık iğnemiz burası. Tam onun tepesindeki boşluğa bu noktaya kısa sık iğne yapacağım. Şimdi ilk önce kısa sık iğneyi buraya yapacağız. Ve hemen bakın uzun sık iğnemizi de bizim burada bir ve ikinci, bakın en başta yaptığımız burada sık iğnemiz var. Bir ve ikinci sık iğnenin tepesindeki boşluğa batacağım. Buraya da batıp uzun sık iğnemizi yapacağız. Alttan sayınca ikinci sık iğnemiz oluyor. Yani buradaki yaptığımız uzun sık iğnenin tam kenarındaki boşluk oluyor. Buraya batıp bakın aynı zamanda arka tarafını çevirdiğim zaman bir önceki sırada yaptığımız uzun sık iğnenin tam kenarındaki noktadan tığımızı batmış olduk. Bu şekilde. Şimdi buradan bir ilmek çıkarttım, ilmeği uzattım ve uzun sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bir yanındaki bir tane boşluk atlıyorum ve ikinci boşluk bizim bir önceki sırada yaptığımız uzun sık iğnenin tepesindeki boşluk oluyor. Buraya bir tane kısa sık iğne,
Şimdi uzun sık iğnemizi de yaparken bakın ilk sırada yaptığımız bizim sık iğne sıramız var. Tam uzun sık iğnenin tam kenarındaki, bakın burada kenarında duran sık iğnenin tepesindeki boşluğa batmış olacağım. Tam bu noktaya battım. Bakın arka kısmı çevirdiğim zaman bakın tam bizim buradaki uzun sık iğnenin tam arasındaki boşluktan çıkartmayacağız. Bunu kenara aldım ve bu şekilde kenar noktasından tığımızı çıkartacağız. Şimdi buradan bir ilmek aldım. İlmeği uzattım ve ikisini bir ördüm. Uzun sık iğnemizi yapmış olduk. Şimdi bir yanındaki bir tane sırası gelen sık iğneyi atladım ve ikinci sık iğne bizim buradaki yaptığımız uzun sık iğnenin tepesindeki boşluğa, buraya bir tane kısa sık iğne. Şimdi alt tarafa doğru iniyorum. Bakın tam bunun aynı hizasındaki aşağı doğru inince tam burada bizim yaptığımız uzun sık iğnenin dibindeki, bakın sık iğnemiz var burada. Bunun tepesindeki boşluğa batacağız. Bu noktaya batacağım. Tığımı da şu şekilde baktığım zaman arkadaki yaptığımız uzun sık iğnenin tam kenar noktasından tığımızı çıkarttık. Bakın tam bu ara noktasından çıkartmayacağız. Modelimiz bozulmaması için tam bu şekilde uzun sık iğneyi kenar aldım. Buradan tığımızı çıkartacağız. Buraya tekrar bir uzun sık iğne yaptım. Bir tane atladım. İkinci boşluk, yani uzun sık iğnenin tepesindeki boşluğa bir tane normal sık iğne yapıyorum. Şimdi bunun tam aşağı doğru ilk yaptığımız sıranın sık iğne sırasındaki, bakın uzun sık iğnenin tam dibindeki kenarda duran sık iğnenin tepesine batmış olacağım. Yani aslında burada iki modelin, bakın iki uzun sık iğnenin tam ortasındaki boşluk oluyor. Bu noktaya batıp tekrar uzun sık iğne buraya yapacağız. Tam ortasındaki boşluğa battım ve uzun sık iğnemi yaptım. Bir tane atladım ve ikinci, yani uzun sık iğnenin tepesindeki boşluğa ilk önce buraya bir tane kısa sık iğne. Şimdi aşağı doğru bakıyorum. Bakın iki modelin arasındaki tam, bakın tam ortasındaki boşluğa, bu noktaya da uzun sık iğnemi yapacağım. Bakın tığımı çıkartırken uzun sık iğnenin tam kenar noktasından çıkartmam gerekiyor. Buna da dikkat ediyorum. Tekrar uzun sık iğne. Hep kısa sık iğnelerimizi bir önceki sırada yaptığımız uzun sık iğnelerin tepesindeki boşluğa batacağız. Yani hep arada bir tane sık iğne boşluğu atlamış olacağız. Uzun sık iğnemizde tam iki uzun sık iğnenin tam ortasındaki buradaki boşluğa batacağız. Bir tane atladım. İkincisine bir tane kısa sık iğne. Şimdi uzun sık iğneyi de ilk sırada yaptığımız sık iğnemiz var. Bakın iki model arasındaki sık iğnenin tepesindeki boşluğa battım ve buraya bir uzun sık iğne. Bu şekilde modelimiz bu sırada da bu şekilde devam edecek. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın son modeli yaptım. Şimdi en son burada uzun sık iğne yaptıktan sonra bir tane boşluk atlıyoruz ve son kenardaki duran sık iğne boşluğunun içine buraya battım ve son sık iğnemi bu noktaya yaptım ve modelin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Kenarda bir tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce zincirin dibindeki ilk boşluğa ilk sıranın başında bir tane burada sık iğne ile başlıyorum. Şimdi ilk modeli kurarken bakın hep
yaptığımız bizim uzun sık iğnenin tepesindeki boşluktan itibaren ilk buraya kısa sık iğne yapıyoruz. Daha sonra uzun sık iğne yapıyoruz. Kenarda ilk önce sık iğne ile başladım. Şimdi model kurmaya başlayacağım. Uzun sık iğnenin tepesindeki boşluğa buraya bir tane kısa sık iğne. Şimdi çapraz şekilde modelimizi oluşturmak için bakın şimdi bizim burada yaptığımız uzun sık iğnenin tam bakın sağ tarafında hemen dibinde bir sık iğne boşluğu var. Yani burada bizim buradaki bir önceki sırada yaptığımız bir ve ikinci sık iğne oluyor buradaki. Tam ikinci sık iğnenin tepesindeki boşluğa burada uzun sık iğnemizi oluşturacağız. Bu noktaya battım. Bakın modelin arkasını çevirdiğim zaman da uzun sık iğnenin tam kenar noktasından tığımızı çıkartmış olmamız gerekiyor. Şimdi buraya bir tane uzun sık iğne, bir tane atladım ve ikinci boşluk bizim uzun sık iğnenin tepesindeki boşluk oluyor. Buraya ilk önce kısa sık iğne. Şimdi çapraz oluşturmak için bakın alt tarafta bakıyorum. Uzun sık iğnelerin tam ortasındaki bakın tam ortasındaki boşluk tam kendini belli ediyor batacağımız nokta. Buraya batıp uzun sık iğnemizi yapacağız. Buraya battım. Tam buranın da kenar noktasına yani modelimiz bozulmadan kenar noktasından tığımızı çıkartmış olmamız gerekiyor. Şimdi buradan uzun sık iğnemi yaptım. Bir boşluk atladım. İkinci boşluğa bir kısa sık iğne. Şimdi alt tarafta bakıyorum. 2 tane uzun sık iğnenin tam ortasındaki boşluğa batıyorum. Bakın tam bizim buradaki sık iğnenin tepesindeki boşluk oluyor. Buraya batıp uzun sık iğnemizi yapacağız. Bir boşluk atladım. Uzun sık iğnenin tepesindeki boşluğa bir kısa sık iğne. Şimdi alt tarafa bakıyorum. Tam buradaki uzun sık iğnelerin tam ortasındaki boşluğa batıyorum. Buraya da uzun sık iğne. Bir boşluk atladım. İkincisinin içine ilk önce bir tane kısa sık iğne. Şimdi alt tarafa bakıyorum. 2 uzun sık iğnenin tam ortasındaki boşluk. Yani buradaki yaptığımız sık iğnenin bakın altındaki uzun sık iğnenin tam kenarındaki boşluk oluyor. Burada dibinde bir normal kısa sık iğne var. Onun tepesindeki boşluğa batmış oluyoruz. Şimdi bu noktaya da battım. Tekrar uzun sık iğne. Bir boşluk atladım. İlk önce ikinci boşluğa bir kısa sık iğne. Şimdi aşağıdaki iki model arasındaki boşluğa da buraya bir uzun sık iğne. Şimdi uzun sık iğne yaparken de arkadaki model bozulmaması için tam kenar noktasından tığımızı çıkartmış olmamız gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. Ve buraya bir uzun sık iğne. Bu şekilde modelimiz ilerleyecek. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyor. Bakın son burada modelimi yaptım. Uzun sık iğne yaptım. Sıranın sonunda 2 tane burada sık iğne boşluğumuz var. Bir tanesini atladım. Ve son kenardaki duran boşluğa buraya bir tane sık iğne ile tamamlamış oldum. Şimdi modelin biz 3. sırasını tamamladık. Sıra sayısı sayarken bakın burada bizim yaptığımız çapraz şekilde uzun sık iğneleri sayacağım. 1, 2 ve 3. 3. sırayı tamamladım. Şimdi 4. sıraya geçiyorum. Modelin 4. sırasında bir zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce bir tane burada kenarda sık iğne ile başladım. Şimdi model kurmaya başlayacağım. Bakın hemen önümde uzun sık iğne var. Onun tepesine ilk önce buraya bir kısa sık iğne. Şimdi uzun sık iğnemizde bakın bizim burada uzun yaptığımız sık iğnenin hemen sağındaki bakın hemen dibinde bir sık iğne var. Bunun tepesindeki boşluğa batıyorum. Yani burada bizim sık iğnenin
Bir ve ikinci sık iğne oluyor. Buraya batacağım. Buraya batıp uzun sık iğne yapacağım. Bakın batarken de arkayı çeviriyorum. Bakın tam bu uzun sık iğnenin arasından tığımı çıkartmıyorum. Tam kenarındaki, model bozulmadan kenarındaki boşluktan tığımı çıkarttım ve buraya bir uzun sık iğne yaptım. Şimdi bir boşluk atladım. Uzun sık iğnenin tepesindeki boşluğa buraya bir kısa sık iğne. Şimdi bakın alta bakıyorum. Bizim burada yaptığımız uzun sık iğnelerin tam ortasındaki boşluk. Bakın kendini belli ediyor batacağımız nokta. Hep bakın şu iki model arasındaki boşluklara tığımızı batıp uzun sık iğnelerimizi hep bu noktaya yapıyoruz. Bakın tam belli oluyor. Bakın iki model arasındaki buradaki boşluk. Şuradan da baktığım zaman bakın iki model arasındaki boşluk. Hep buraya uzun sık iğnelerimizi buraya yapacağız. Bakın iki model arasındaki boşluğa battım ve uzun sık iğnemi yaptım. Bir boşluk atladım. İlk önce uzun sık iğnenin tepesindeki boşluğa bir tane kısasını yapıyorum. Şimdi iki model arasındaki boşluğa da buraya da uzun sık iğnemi yapıyorum. Hep uzun sık iğnelerin tepesindeki boşluğa ilk buraya kısa sık iğne ile başlıyoruz. Aşağıya doğru baktığım zaman da tam ortadaki boşluğa da buraya uzun sık iğnemi yaptım. Bu şekilde modelimiz ilerleyecek. Bakın modelin 4. sırasını yapıyoruz. Bu şekilde modelimiz aynı şekilde ilerleyecek ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman da son modeli yaptıktan sonra bir boşluk atlayıp en son kenardaki boşluğa da bir tane sık iğne ile bitirip 4. sıramızda tamamlamış olacağız. Tekrar bir zincir çekip örgümüzün diğer tarafını çevirdikten sonra ilk kenarda bir tane sık iğne yapacağız. Daha sonra ikinci sık iğnemizde tekrar uzun sık iğnenin tepesindeki boşluğa bir kısa sık iğne. Daha sonra sağ taraftaki aşağı doğru baktığımız zaman da sağ taraftaki boşluğa da uzun sık iğnemizi oluşturacağız. Yani buradaki anlattığımın aynısının tekrarını yapacağız. Bu şekilde tabanımızı devam ettirelim. En son sizlere kaç sıra model yaptığım bilgisini paylaşacağım. Ben sıramı burada tamamladım. Tabanımı bitirdim. Benim için bu ölçü yeterli. Şimdi kaç sıra gittiğimin bilgisini paylaşacağım. Bakın modeli yaptığımız uzun sık iğneleri çapraz şekilde sayınca sıramızı sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tam 10 sıra modelimi yaptım. Burada bir de ölçü vermek istiyorum. Bakın tabanın ölçüsü burada eni 21 santim ve derinlik de 7 santimde derinlik var. Şimdi bir sırada çevresine sık iğne yapacağız. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Tabanın çevresine sık iğne gitmek için kenarda burada bir tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi zincirin dibindeki yani köşedeki boşluğun içine batıp buraya ilk birinci sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı noktaya batıp ikinci sık iğnemi yaptım. Yani köşedeki boşluğa çift batmış oldum. Şimdi uzun kenara doğru dönüp bu tarafa doğru birer tane sık iğne yapacağım. Bakın yanındaki boşluktan itibaren bakın burada boşluklarımız var. Bunlara birer tane batacağım. Hemen yanındaki boşluğa tekrar sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Köşeye kadar gelelim. Köşedeki boşluğa geldim. Şimdi buraya yine diğer köşede yaptığımız gibi çift batacağım. 1 ve 2. Aynı noktaya 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi bakın batacağım noktalar belli.
Bakın buradaki boşluklara birer tane tekrar batıp köşeye kadar geleceğim. Yanındaki boşluktan itibaren tekrar birer tane sık iğnemiz olacak. Tekrar bu köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. Köşedeki boşluğa da buraya çift batacağım. Bir ve iki. Şimdi uzun kenara doğru tekrar döneceğim. Aynı buradaki gibi birer tane batacağım. Bakın hemen yanındaki boşluğa tekrar sık iğne. Bu şekilde devam edelim. Köşeye kadar gelelim. Diğer köşeye geldim. Son buradaki boşluğa da yine çift batacağım. 1 ve 2. Köşeye çift battım. Şimdi tekrar bu kısa kenarda yaptığımız gibi bu tarafa da aynısını yapacağız. Birer tane sık iğne yapacağım. Bakın hemen yanındaki boşluğa buraya tekrar sık iğne. Örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Hemen bir sonraki boşluk. Kısa ipimi de tığın üzerine aldım. Bu şekilde iç tarafta kısa ipimiz kalacak. Bakın bir yanındaki boşluk. Bir sonraki boşluk. Bu şekilde tekrar başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim ve tabana bu şekilde bitirdim. Şimdi başlangıç noktamıza geldik. Burada birleştirmesini yapacağım. İlk biz çiftle başlamıştık. İlk yaptığım birinci sık iğnenin içine battım. İlmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım ve bu şekilde tabanı bitirdim. Tabanın son bu şekilde bitmiş halin ölçülerini de paylaşacağım. Bakın tabanın eni 22 santim, derinlik de 8 santimde derinlik var. Şimdi çantanın duvar kısmını yapılışına geçeceğiz. Şimdi çantanın duvar kısmına geçmeden önce model kurulumu için 2'nin katı bir sayı olması gerekiyordu ilmek sayımızın. Burada ben tabanın son sırası yaptığımız sık iğneyi saydığım zaman 92 tane sık iğnem var. 2'nin katı bir sayı olduğu için model kurulumu için yeterli bir sayı. Sizler de burada tabanın son yaptığınız sık iğne sırasını saydığınız zaman örneğin 91 geldi. 91 tek sayı olduğu için eksik olan bir tane ilmek sayınızı herhangi bir yerinde çift batıp tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde eksik kaç tane ilmek sayınız varsa tabanın herhangi bir yerine çift batıp tamamlayıp o şekilde model kurulumunu yapabilirsiniz. Yani burada 2'nin katı bir sayı olması gerekiyor. Yani 2 artı 2 artı 2 artı şekilde sık iğne sayımızın olması gerekiyor. Tabanı bu şekilde bitirdik. Şimdi burada ben bir tane zincir çektim ve tabanın diğer tarafını çeviriyorum. Bakın sık iğne yaptıktan sonra diğer tarafını çevirdim. Şimdi burada tekrar model yapmaya başlayacağız. Bir tane zincir çekmiştik. Hemen zincirin bakın dibindeki ilk boşluğa batacağım. Zincirin dibindeki ilk boşluğa buraya battım ve buraya ilk birinci sık iğnemi yapmış oldum. İsterseniz buraya işaretleyici de takabilirsiniz. Ben bu yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici takacağım. Şimdi devam ediyorum. Yanındaki ikinci sık iğnenin içine tekrar buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu model kurmaya başlayacağım. İkinci yaptığım sık iğne benim kısa sık iğnem. Şimdi uzun bir tanesini yapacağım. Hemen bakın altındaki biz buradaki sık iğnenin tepesine bir kısa sık iğne yaptık. Şimdi bu sık iğnenin de dip noktasındaki bakın buradaki boşluğa da uzun sık iğnemizi yapacağız. Hemen dibindeki boşluğa da buraya bir tane uzun sık iğne yaptım. Şimdi bir tane boşluk atlayacağız. Hemen yanındakini atlıyorum. Bir sonraki sık iğnenin içine önce bir tane kısa sık iğne.
Şimdi hemen onun aynı hizasında battığımız buradaki sık iğnenin dibindeki boşluğa da uzun sık iğnemizi de buraya yapacağız. Tekrar yanındaki bir tane boşluk atladım. İkinci boşluğun içine önce buraya bir tane kısa sık iğne. Şimdi bu battığım sık iğnenin de dibindeki boşluğa da uzun sık iğnemizi de buraya yapacağız. Bakın tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın yanındakine bir tanesini atlıyorum ve ikinci boşluğa buraya önce bir tane normal kısa sık iğnemizi yapıyoruz ve hemen bunun aynı hizasındaki sık iğnenin dibindeki boşluğa da uzun bir tane sık iğnemiz oldu. Yanındakini bir tane atlıyorum. İkinci boşluğa önce bir tane sık iğne ve hemen onun dibindeki boşluğa da buraya bir tane de uzun sık iğne. Şimdi bakın köşeye doğru geliyorum. Bakın sırası gelen boşlukları aynı şekilde modelimizi devam ettireceğiz. Yanındakini bir tane atladım ve ikinci boşluğa önce buraya bir tane kısa sık iğne. Bakın hemen tam onun dibindeki boşluğa batacağım. Bakın dibindeki boşluğa buraya bir tane uzun sık iğnemi yaptım. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın hemen dibinde bir tane daha sık iğnemiz var. Buraya atlayacağız. Çünkü köşede bizim çift batmıştık. Çiftin birincisine kısa sık iğne yaptım. Dibindeki boşluğa da uzun sık iğne yaptık. Şimdi çiftin diğer ikinci sık iğnesini atlayacağız. Bir atladım ve ikinci boşluğa önce buraya bir tane normal sık iğnemi yaptım. Şimdi aynı onun bakın hizasındaki tam dibindeki boşluğa da buraya bir tane de uzun sık iğne. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Yanındakine bir tane atladım. Bir yanındaki boşluğa önce bir tane kısa sık iğne ve hemen onun dibindeki boşluğa da uzun sık iğne. Bu şekilde devam edelim. Bir de köşedeki boşluğa kadar gelelim. Tekrar köşe dönüşünü burada sizlerle paylaşacağım. Köşeye buraya geldim. Şimdi burada uzun sık iğnemi yaptım. Sırası gelen aynı boşluklara devam edeceğim. Yanındaki bir tane atlıyorum ve ikinci boşluğa battım. Buraya önce bir tane normal sık iğnemi yaptım. Onun aynı battığım sık iğnenin dibindeki boşluğa batıyorum. Buraya da bir tane uzun sık iğne. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bakın yanındaki bir tane atladım. Burada bizim köşede iki tane sık iğnemiz var. Şimdi yanındaki boşluğu atladım. Bir yanındaki ikinci sık iğnenin içine buraya önce bir tane kısa sık iğne ve daha sonra aynı sık iğnenin dibindeki boşluğa da bir tane buraya uzun sık iğne. Yani köşede farklı bir işlem yapmıyoruz. Sırası gelen aynı boşluklara modelimizi devam ettiriyoruz. Bu şekilde devam edelim. Aynı modelimizi devam ettirelim ve başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son bir tane modelim kaldı. Bakın en son uzun sık iğne yaptım. Bir boşluk atladım ve en son boşluğa buraya son bir tane modelimi yapacağım. Önce kısa sık iğne ve dibindeki boşluğa da uzun sık iğnemi yaptım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Şimdi işaretleyiciyi çıkartıyorum. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine buraya battım, ilmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bakın bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Bir üst sıra için burada bir tane zincir çektim. Şimdi örgümün diğer tarafını çevireceğim. Örerken bir ön yüzünden öreceğiz, bir de diğer ters tarafından öreceğiz. Bu şekilde çantamızı büyüteceğiz. Şimdi bir zincir çektim, örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce zincirin dibindeki, bakın şöyle baktığımız zaman hemen dibindeki boşluğa
Buraya ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi bu noktaya tekrar işaretleyici takacağım. İsterseniz burada takmaya da bilirsiniz. Bir tane burada sık iğne ile başladım. Bakın hemen yanında bizim uzun sık iğnemiz var. Şimdi model yapmaya başlayacağız. Aynı tabanda yaptığımız gibi uzun sık iğnelerin tepesindeki boşluğa ilk önce kısa sık iğne yapıyoruz. Daha sonra sağ taraftaki boşluğa da uzun sık iğnemizi yapacağız. Şimdi hemen uzun sık iğnenin tepesindeki boşluğa önce buraya bir tane normal sık iğnemi yaptım. Şimdi batarken bakın uzun sık iğnemizi yapmak için hemen şurada bizim uzun sık iğnenin bakın hemen altta sağ tarafında bir boşluk var. Burada bir sık iğne var. Bunun tepesindeki boşluğa batacağım. Bakın battığım zaman da tığım benim arkada baktığım zaman uzun sık iğnenin tam yan tarafından tığımı çıkartmış oluyorum. Altta bizim uzun sık iğnenin sağ tarafındaki hemen dibindeki boşluğa buraya battım. Şimdi buraya bir tane uzun sık iğne yapacağım. Bu şekilde uzun sık iğne yaptım. Şimdi yanındaki bir tane atlıyorum ve ikinci boşluk benim bir önceki sırada yaptığım uzun sık iğnenin tepesindeki boşluğa buraya batıp bir tane kısa sık iğne yaptım. Şimdi bakın iki modelin ortasında, bakın şurada ortasında buradaki boşluğa batacağım. Hemen uzun sık iğnenin yani dibindeki boşluk oluyor. İki modelin ortasındaki boşluğa buraya da uzun sık iğnemizi yapacağız. Tekrar bir tanesini atlıyorum ve ikincisi uzun sık iğnenin tepesine battım ve buraya normal sık iğne yaptım. Şimdi alta doğru bakıyorum. Bakın iki modelin tam ortasındaki yani buradaki uzun sık iğnenin tam dibindeki boşluk oluyor. Tam bu noktaya batacağım. Batarken de buradaki model bozulmaması için tığımı tam sağ taraftan çıkartmış olmam gerekiyor. Bu şekilde tekrar bir boşluk atladım. Diğerinin uzun sık iğnenin tepesine battım. Normal bir tane sık iğne yaptık. Şimdi alta doğru bakıyorum. İki uzun sık iğnenin tam ortasındaki boşluk. Burada bizim tam dibinde bir tane sık iğnemiz var. Tam bunun tepesindeki boşluğa batıyoruz. Bir boşluk atladım. İkincisine bir tane normal sık iğne yaptım. Şimdi alta bakıyorum. İki uzun sık iğnenin tam ortasındaki boşluğa buraya tekrar bir tane uzun sık iğne. Hep buradaki batacağımız yer bizim bir önceki sırada yaptığımız uzun sık iğnelerin tepesindeki boşluğa batıp o şekilde modelimizi oluşturuyoruz. Hep bu şekilde olacak. Şimdi alta bakıyorum. İki model arasında hemen dibinde bir tane sık iğne var. Onun tepesine battım. Bu şekilde modelimi oluşturdum. Bu şekilde ilerleyelim. Köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. Bakın köşede burada bizim uzun sık iğnemiz var. Şimdi bunun tepesine batacağım. Normal sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın buradaki iki uzun sık iğnenin tam ortasındaki boşluğa da buraya tekrar uzun sık iğnemizi oluşturacağız. Bakın batarken de dış taraftan battığım noktaya bakıyorum. Buraya uzun sık iğnemi yaptım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki uzun sık iğnenin tepesindeki boşluğa normal sık iğne yaptım.
Şimdi alta bakıyorum. Bakın uzun sık iğnenin tam ortasındaki buradaki boşluğa da tekrar uzun sık iğnemizi oluşturacağız. Bakın köşeyi de bu şekilde modeli oluşturdum. Hep aynı buradaki uzun sık iğnelerin tepesinden itibaren model yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde köşeye kadar gelelim. Tekrar burada köşeye geldim. Bakın köşede bir tane burada modelim var. Tam uzun sık iğnenin tepesine battım. Tekrar buraya sık iğne yaptım. Şimdi iki alta bakıyorum. Bakın iki uzun sık iğnenin de tam ortasındaki boşluğa buraya batıp tekrar uzun sık iğnemi yaptım. Bakın bir sonraki bir tane atlıyorum. Bir sonraki uzun sık iğnenin tepesine tekrar modelimi yapmaya başlayacağım. Tam iki model arasındaki boşluğa da tekrar buraya uzun sık iğnemi yaptım. Bu şekilde modelimizi devam ettirelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son modeli yaptım. Uzun sık iğne yaptıktan sonra şimdi birleştirmesini yapacağım. İşaretleyiciyi bu noktada çıkartıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin içine battım ve ilmek kaydırmayla sıramı tamamlamış oldum. Çantanın istediğiniz tarafı ters veya düz yapabilirsiniz. Çünkü aynı yönde iki tarafı da aynı şekilde ördüğümüz için hangi tarafını daha çok beğeniyorsanız o tarafı çantanın ters veya düz tarafı yapabilirsiniz. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Bir tane zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce zincirin dibindeki boşluğa buraya ilk bir tane sık iğne ile başlıyorum. Tekrar buraya işaretleyicimi taktım. Şimdi hemen bakın ikinci sık iğne yapacağız. Hemen burada bizim uzun sık iğnemiz var. Modelimizi yapmaya başlayacağız. Tepesindeki boşluğa buraya ilk kısa sık iğnemi yaptım. Şimdi tam bakın buradaki bizim yaptığımız uzun sık iğnenin hemen sağ tarafında dibinde burada bir sık iğne var. Bunun tepesindeki boşluğa batacağım. Tığımı da şu şekilde tam diğer taraftaki uzun sık iğnenin yanındaki boşluktan çıkmış olması gerekiyor. Buradaki noktaya battım. Uzun sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar uzun sık iğnenin tepesine buraya bir kısa sık iğne. Şimdi aşağı bakıyorum. Bak buradaki bizim iki uzun sık iğnemiz var. Bunun tam ortasındaki boşluğa buraya modelimi yapacağım. Tam ortasındaki boşluğa da tekrar uzun sık iğne. Bir boşluk atladım. İkincisi uzun sık iğnenin tepesine geldim. Buraya bir normal sık iğne. Şimdi alta bakıyorum. Bakın uzun iki tane sık iğnenin tam ortasındaki boşluğa bu noktaya tekrar bir uzun sık iğne. Önce bir tane kısa sık iğne ve alttaki ortadaki boşluğa battım. Bir tane de uzun sık iğne yaptım. Bu şekilde modelimiz ilerleyecek. Tekrar bir sonraki uzun sık iğnenin tepesine buraya normal bir tane sık iğne. Şimdi buradaki iki uzun sık iğnenin de tam ortasındaki boşluğa batacağım. Bakın aynı hizasına denk geliyor. Tam köşedeyim burada. İki uzun sık iğnenin tam ortasındaki boşluk, yani buradaki battığım yerin aynı hizasına denk geliyor.
Bir sonraki uzun sık iğnenin tepesine battım. Yani hep arada bir tane boşluk atlamış oluyoruz. Yani ikinci boşluğa kısa sık iğnemizi yaptık. Şimdi iki uzun sık iğnenin de tam ortasındaki boşluğa batıyorum. Bakın burada bir sık iğne var. Bunun tepesindeki boşluğa batmış olacağım. Bir boşluk atladım bir sonraki noktaya. Bu şekilde modelimizi oluşturacağız. Bakın iki uzun sık iğnenin de ortasındaki boşluğa buraya da normal uzun sık iğnemi yaptım. Bu şekilde modelimizi devam ettirelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Ve sıranın sonunda bir tane burada boşluğum kaldı. Bakın diğeri ilmek kaydırma boşluğu. Bunu kullanmıyoruz. Sıranın sonunda bir tane boşluğumuz kalıyor. Ve şimdi başlangıç noktamla birleştirmesini yapacağım. Yani ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma bu noktaya yaptım ve birleştirmesini yaptım. Bu sırada bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Bir zincir çektim ve örgümün bakın diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce bakın hemen zincirin dibindeki boşluğa buraya ilk bir tane sık iğne yaptım. Tekrar buraya işaretleyici takacağım. Bakın hemen yanında uzun sık iğnemiz var. Bunun tepesine tekrar bir tane kısa sık iğne. Şimdi bu ilk modelin bakın hemen altta uzun sık iğnenin dibinde bakın bir tane burada sık iğnemiz var. Buradaki boşluğa batıp bakın arkadan baktığım zaman da uzun sık iğnenin yan tarafından tığımı çıkartmış olmam gerekiyor. Buraya da uzun sık iğnemizi oluşturacağız. İlk sıranın başında bu şekilde yaptım. Bir boşluk atladım. İkincisi yani uzun sık iğnenin tepesindeki boşluğa tekrar model kurmaya başlıyorum. Şimdi ilk önce kısa sık iğne yaptım. Şimdi uzun sık iğnemizi bakın iki model arasında tam ortasındaki boşluk buraya uzun sık iğnemizi oluşturmuş olduk. Bu şekilde hep uzun sık iğnelerin tepesindeki boşluğa önce bir tane kısa sık iğne ve iki model arasındaki boşluğa da uzun sık iğne şekilde modelimizi devam ettireceğiz. Hep modelimiz artık bundan sonra aynı şekilde ilerleyecek. Bir çantanın ön yüzünden bir de çantanın diğer yüzünden aynı şekilde modelimizi örmeye devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman da yine birleştirmesini yapacağız. Yani sıranın sonunda bir tane boşluk kalıp ve ondan sonra birleştirmesini yapacağız. Diğer sıralarda yaptığımızın aynısını birebir devam ettirelim. İstediğiniz yüksekliğe gelinceye kadar örmeye devam edelim. Sıramı ben tamamladım. Benim için bu yükseklik yeterli. Şimdi sizlere ölçü vermek istiyorum. Sıra sayısı vermeyeceğim. En ideal burada yükseklik olarak vermem daha doğru olacaktır. Tabandan sonra ilk modelden itibaren ölçtüğüm zaman yükseklik 17 santim. Şimdi çantanın ağız kısmına da bir sıra sık iğne gideceğim. Ben en son modeli yaparken çantanın iç kısmında modeli bitirdim. Burada dış tarafta yani çantanın düz tarafında bitirdiyseniz hiç sık iğnemizi iç taraftan örmeyeceğiz. Direkt ağız kısmına sık iğne gidebilirsiniz. Ben iç tarafta bitirdiğim için burada tekrar çevirip çantanın düz tarafından sık iğne gitmeye başlayacağım. En son burada birleştirmemi yaptım. Bir zincir çektim. Örgümün diğer yani çantanın düz tarafını çevirmiş oldum. Şimdi ilk önce hemen dibindeki boşluktan itibaren buradan sık iğne gitmeye başlayacağım. İlk birinci sık iğnemi yaptım. Bir sonraki boşluk. Her buradaki boşluklara birer tane sık iğne giderek ilerleyelim ve sıranın sonuna kadar gelelim.
Sıramın sonuna geldim. Bir sıra sık iğne gittim. Şimdi burada direkt birleştirme yapmadan çantanın az kısmına da bir sıra ilmek kaydırma yapacağım. Hemen ilk yaptığımız sık iğne boşluğuna battım. İlmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi burası benim ilk ilmek kaydırmam olduğu için başlangıç noktama işaretleyici taktım. Şimdi bir yanındaki boşluğa battım, ilmek çıkarttım, tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bir sonraki boşluk, bu şekilde bir sıra ilmeklerin içine batıp ilmek kaydırma yapacağız. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. İlmek kaydırmamı tamamladım. Şimdi bu noktada ipimi kopartıp birleştirmesini yapacağım. Burada ince bir tığ alacağım. İpimi burada çıkarttım. Şimdi ilk yaptığım ilmek kaydırmayla birleştireceğim. Bakın sonda bir tane sık iğne ilmek kaydırma yapmadım. Şimdi ilk yaptığım buradaki ilmek kaydırmanın, bakın ikisini birlikte bu şekilde tığıma battım. Şimdi bu kısa ipi çantanın iç kısmına aldım. Şimdi son yaptığım ilmek kaydırmanın da bakın üstteki duran tek kanadına batıp tekrar bu ipi iç kısma aldım. Bu şekilde birleştirmemi yaptım. Şimdi bu kısa ipimi çantanın iç kısmına alacağım. Bu şekilde aralardan yürütüp fazlasını da kopartalım. Çantamızı tamamlamış olduk. Şimdi çantanın aksesuarlarını dikilişini birlikte yapacağız. Şimdi ilk önce kapak tarafını dikeceğim. Bunu da dikmeden önce çantamızın başlangıç ve bitiş noktası, bitirdiğimiz yer burası. Başlangıç ve bitiş noktasının olduğu yeri ben çantanın arka tarafı yapacağım. Ve o yüzden kapağı da tam çantanın arka kısmının olduğu yerden dikişi yapacağız. Diğer tarafta çantanın ön yüzü olacak. Şimdi bunun dikmek için ayarlamasını yapacağız. Ben içine bir ip koydum. Burada doluluk olması için, daha rahat kapağımızı dikmek için, yani içine bir şeyler koyun ki kapağı da buna göre ayarlamasını yapın. Daha sağlıklı olacaktır. Şimdi bu şekilde çantayı tam ortalıyorum. Kenarlardan güzel bir şekilde ortaladıktan sonra tam kenarlarından orta noktayı bulacağız ve orta kısma tam kapağımızı yerleştireceğiz. Ben burada işaretleyicinin olduğu yerden itibaren kapağımı bu hizada dikişi yapacağım. Şu şekilde dikeceğim nokta benim tam işaretleyici taktığım yerden itibaren olacak. Yani üstten saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5. sıra, bakın hep bu çaprazları sayıyorum. Her çapraz bir sırayı gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5. sıra benim burada dikilişi yapacağım. Tam bu hizadan dikme yapacağım. Şimdi kenarlarına ben işaretleyici takıp ortaladıktan sonra orta kısmı bulup kapağımızı dikeceğiz. Çantayı ben ortaladım. İki kenarına işaretleyici taktım. Şimdi burada işaretleyici taktıktan sonra ilk modelden itibaren saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8. sıranın, bakın üstten saydığım zaman 1, 2, 3 ve 4. sıraya işaretleyici taktım. Ben burada 5. sıra demiştim ama 4. sıranın daha uygun olduğunu düşündüm. 4. sıranın olduğu yere işaretleyici taktım. Aynı şekilde diğer tarafı da aynısını yaptım. Ortaladığım yerden sonraki ilk modelden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. model sırasının 1, 2, 3, 4. buradaki uzun sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Bakın tam bu noktaya işaretleyici taktığımız yere kapağımız bu iki model arasına denk geliyor. Bu kısma kapağımızı dikeceğiz. Burada aksesuarları dikmek için ben yeşil renk kağıt ip kullanacağım. İçine astar yapacağım için yeşil renkle dikeceğim. Eğer burada astar yapmayacaksanız
aynı ipiyle ördüğümüz rafya ipin renginde mumlu iple dikebilirsiniz. Rafya iple veya kağıt iple dikebilirsiniz. Ben için astar yapacağım için burada yeşil renkle dikme işlemini yapacağım. Şimdi ben burada içine birazcık, bakın, ipimi yürüttüm. Burada düğüm attım. Şimdi kapağı bu kısma denk getireceğim. Şimdi bu noktaya kadar kapağı ayarlıyorum. Bakın tam bu kısma denk getirdim. Ve şimdi ilk boşluktan, bakın, çantanın iç kısmından dışa doğru iğnemi çıkarttım. Şimdi bir yanındaki boşluğa geçtim. Ben burada dikerken geniş uçlu iğne kullanıyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar çantanın iç kısmına aldım. Şimdi burada devam ediyorum. İlk battığım noktaya tekrar buradan battım. Yine bir yanındaki boşluktan tekrar iğnemi çıkarttım. Şimdi bir sonraki boşluktan iğnemi çıkarttım. Şimdi bir yanındaki boşluğa tekrar battım. Tekrar aynı noktadan tekrar iğnemi çıkartacağım. Sadece kenar noktası sağlam olması için çift battım. Diğerlerine birer tane batacağım. Bir de kenardaki aynı buradaki yaptığım gibi çift batacağım. Şimdi bir yanındaki boşluk. Tekrar bir sonraki boşluğa batacağım. Şimdi solundaki boşluğa tekrar batıyorum. Tekrar bir yanındaki aynı boşluktan bir kere daha çıkıyorum. Şimdi tekrar bir sonraki boşluğa battım. Burada batarken de kağıt ipinizin tam ortasına denk gelmemesi gerekiyor. Bu defa kağıt ip, rafya ip yırtılır. Boşluktan buradan iğnenizi çıkartabilirsiniz. Bu şekilde tekrar iç kısmı aldım. Şimdi bir yanındaki boşluğa batacağım. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna kadar boşlukları dikme işlemini yapalım ve daha sonra en son buraya da çift batıp burada anlattığım gibi ve çantanın iç kısmında yürütüp gizleyelim. Kapağımızı da bu şekilde dikip gelelim. Şimdi sırada çantanın fermuarını dikeceğim. İsterseniz burada kapağı dikmeden önce de fermuarı dikebilirsiniz. Şimdi ben burada fermuarı aldım. Sizlere ölçü de vermek istiyorum. Fermuarın ölçüsü, bakın, tam 30 santim uzunluğu var fermuarın. Bak, şu şekilde çantamızı ağız kısmını ölçtüğüm zaman, bakın, burası da tam 27 santim. Burada 1,5 santim kadar kenarlardan burada pay bırakmış olacağız. Şimdi ben burada fermuarı rahat dikebilmek için fermuar başlığını çıkarttım. Daha sonra bakın, buradaki bizim fermuar için burada bir uç var. Bunu buraya takıp dikeceğiz. Yani fermuarın ucu çıkmaması için. Şimdi bu şekilde ikiye ayırdım. Biz bunu pay bırakacağım 1,5 santim kadar.
biraz önce gösterdiğim bu aparatı ucuna takacağım için takacağım yeri 1,5 santim kadar boşluk bırakacağım. Yani buradaki bizim işaretleyicinin olduğu yerden bakın 1,5 santim kadar pay bıraktım ve buradan itibaren şu şekilde yaylı kıskaçlarla aparatlarımı takacağım. Tam fermuarı dikeceğim yeri ayarlıyorum. Bakın bu şekilde. Diğer işaretleyicinin olduğu yere kadar fermuarı denk getirdim. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da aynısını yapacağım. Bakın buradaki gold olan kısım çantanın fermuarın düz tarafı. Siyah olan yer bakın alt tarafta, yani çantanın iç kısmında kalmış olacak. Şimdi şu şekilde tekrar diğer tarafta yaptığım gibi aynısını yapacağım. Yine burada pay bırakıyorum. Bakın bu şekilde iki tarafı da ayarladım. Şimdi burada 1,5 santim pay bıraktığımız yeri dikmiyoruz. Bakın şuradan itibaren, bakın pay bıraktığımız yerden sonra, bakın işaretleyicinin olduğu yerden itibaren dikme işlemini yapacağım. Dikerken de bakın burada biz çantanın ağız kısmında bir sıra sık iğne gitmiştik. Tam sık iğnenin tam dip noktasından itibaren dikeceğim. Buradan kenardan itibaren başlayacağım. Tam buradaki sık iğnenin dibindeki boşluktan itibaren dikeceğim. Diğer buradaki işaretleyici noktasına kadar fermuarın bir tarafını dikeceğim. Daha sonra da diğer tarafı aynı şekilde dikeceğim. İster burada elinizle dikebilirsiniz veya makinede de dikebilirsiniz. Tam şuradaki sık iğnenin dibindeki boşluktan itibaren dikeceğim. Ben burada makineyle dikip geliyorum. Fermuar ben diktim. Makine dikmekte biraz zorlandığım için elimle diktim. Bunu da belirtmek istiyorum. Tam diktiğim yeri de göstermek istiyorum. Tam burada bizim yaptığımız sık iğnenin tam orta yerinden itibaren dikme işlemini yaptım. Çift kat dikiş ipliğiyle diktim. Burada biz kenarlardan pay bırakmıştık. Şimdi pay bıraktığımız yerden fermuar başlığını takacağız. Şimdi onun takılışını paylaşacağım. Düzgün bir şekilde ağız kısmını ayarlıyorum. Ve şimdi buradan bu kısmı tam ayarladıktan sonra bakın fermuarın bakın geniş iki tane boşluklu yer var. Diğer bütün haldeki boşluktan buradan takmıyoruz. İkiye bölünmüş boşluktan bakın ilk önce bir tarafını fermuarı bu noktaya takacağım. Daha sonra da diğer tarafında bakın tam şu şekilde diğerinde bu kısma taktım. Şimdi bunu bu şekilde bakın kolay bir şekilde fermuarımızı takmış olduk. Şimdi sonuna kadar getirmeyelim çünkü burası dikmediğimiz için çıkar. Şimdi buradaki küçük aparatlarımız var, iki tane. Bunları da fermuarın başlık çıkmaması için bunları da bu kısma dikeceğiz. Fermuarın ben bir ucunu diktim, diğer ucunu da birlikte dikeceğiz. Ben burada kağıt ipimi ikiye ayırdım. Tek kat dikeceğim daha ince olması için. Elinizde başka mumlu ipleriniz veya farklı ipleriniz varsa onunla da dikebilirsiniz. Benim elimde olmadığı için kağıt iple dikeceğim. Şimdi bunun aparatın ucuna bakın bu şekilde bu fazla olan fermuarı içine girdirip bunu çanta ile deri aparatı bir bütün şekilde dikeceğiz. Bakın iyice oturtturuyorum burayı. Şimdi fermuarı biraz açmak istiyorum.
Şimdi ilk önce ipimi çantanın iç kısmını aldım. Buradan biraz ipimizi fazla bırakacağız. Şimdi ilk boşluktan iğnemi çıktım. Şimdi biraz burada ben fazla ip bırakıyorum. Daha sonra çantanın içinde gizleyeceğim. Şimdi bir yanındaki boşluğa battım. Yine çantanın iç kısmına aldım ve bir yanındaki boşluğa batacağım. Şimdi hemen sağ taraftaki boşluğa batmam gerekiyor. Buranın tam düz bir dikiş olması için. Tekrar yine bunu çantanın iç kısmına aldım. Şimdi bir yanındaki boşluk. Tekrar bir sonraki boşluk. Hem deri aparata batıyorum. Aynı zamanda da fermuara batıp çantanın iç kısmına almış oluyorum. Daha sonra tekrar bir yanındaki boşluğa batacağım. Şimdi buradaki boşluğun kapanması için sağ taraftaki deliğe batmam gerekiyor. Tekrar bu noktada bir sonraki boşluğa batacağım. Tekrar sağ taraftaki boşluğa batıp bu tarafın dikme işlemini bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi diğer bakın arka tarafın dikilişini yapacağım. Şimdi bu iğnemi arka tarafa doğru çıkartacağım. Şimdi iğnemi ilk baştaki boşluktan çıkarttım. Şimdi ikinci boşluğa ve bakın çantanın iç tarafına battım. Tekrar ilk boşluğa aynı şekilde ikinci boşluğa battım. Şimdi bir yanındaki boşluk. Bakın bu şekilde diktim. Şimdi bu ipimi çantanın iç kısmını alıp gizleyeceğim. Bu ipimizi bakın fermuarın alt kısmından ipimi biraz yürüteceğim.
Bu şekilde aralardan yürütüp gizleyelim ve diğer ipimiz de aynı şekilde fermuarın bakın buradan alt kısmından yürütüp gizleyelim. Çantamızın fermuarını dikmiş olduk. Çantanın ben kulpunu diktim. Bunu nasıl diktiğimi paylaşacağım. Çantanın arka yüzünde yani kapak kısmını diktiğimiz yönde kulpumuzu dikeceğiz. Sadece arada kapakla yanında bir sıra model atladıktan sonra burada kulpumu diktim. Aynı kapak kısmında nasıl diktiysek aynı kulpu da aynı teknikle diktim. İki tarafı da arada sadece bir sıra model var. Bu şekilde kulpu diktik. Çantanın ön yüzünde kulpumuz olmayacak. Sadece kapak kısmını kapatmak için mıknatıslı çıt çıt takacağız. Bu şekilde çantamız. Şimdi onun ayarlamasını yapacağım. Mıknatıslı çıt çıt ayarlamak için bakın şöyle burada çıt çıtımız var. Onun arkasında da metal bir aparat var. Bunu taktıktan sonra burada sıkıştırıp sabitleyeceğiz. Şimdi onun ayarlamasını yapacağım. Burada şu şekilde taktım. Burada çantanızın içine doldurmanızı tavsiye ediyorum. Boşken takmayın. Bu defa daha sonra çantanızın içine doldurduğunuz zaman kasma yapacaktır kapak kısmında. O yüzden çantanın içini doldurup ondan sonra ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi buradan şöyle yeterli. Burada bastırıyorum, tam iz olmasını sağlıyorum ve daha sonra bakın tam şu noktadan buradaki metal aparatın çantanın iç kısmına çıkarttım. Burada hafif bunu sıkıştırıyorum. Şimdi deneme yapacağım. Kapanmasına bakacağım. İlk önce fermuarımızı kapatalım. Bakın bu şekilde olmuş olacak. Şimdi burada çıkartabilirim. Şimdi sağlamlaştıracağım bu kısmı. Şimdi burada arkasındaki çıkan aparatı, metal aparatı bakın bu şekilde yerleştirdim. Şimdi bunu metal aparatımızı bakın kapatacağız. Bu kısmı sıkıştırıyorum. Aynı şekilde diğer yönü de bir makas yardımıyla bu kısmı sıkıştırmış oldum ve sabitledim. Bu şekilde çıt çıtımızı da taktık. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Çantanın bir de uzun askısı vardı. Onu da bakın şuradaki yere takacağım. Kulptaki bakın iki tane kenarda metal aparat var. Şimdi bunu bu halkanın içine bu noktalara takacağım. Bakın çantamız çok şık, harika bir çanta oldu. Gerçekten muhteşem bir çanta oldu. Ben çantanın içine astar yapacağım. Burada isterseniz astar yapmayabilirsiniz. Modelimiz çok delikli bir model olmadığı için astar yapmadan da kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben burada astar yapacağım için içini göstermek istiyorum. Astarlamadan önce tabanın büyüklüğünde 3 mm kalınlığında keçeyi kestikten sonra tabana yapıştırdım. Bunu da belirtmek istiyorum. Daha burası dik durması için tabanın içine keçe yerleştirdim. Şimdi daha sonra çantanın içine astar yapacağım. Dediğim gibi astar da yapmayabilirsiniz. Bu şekilde çantamız harika bir çanta oldu. Şimdi çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım. Ve ne kadar ip kullandığımın bilgisini vereceğim. Şu an çantanın içi boş bir şekilde koyduğum zaman eni 28 santim ve boyu bakın 17,5-18 santimde boyu var. Tabanın ölçüsünü de paylaşacağım.
20,5 santim eni ve derinlik. Bakın 8 santimde çantanın derinliği var. Toplamda ben bir tane ip kullandım. Bakın bir tane ipten de bakın biraz arttı. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantalar Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.